iPhone 5S is our most refined iPhone to date. It is meticulously designed, engineered, and crafted. But it's the remarkable innovation inside the iPhone 5S that sets a new precedent. It's not just rampant technology making something as important as security so effortless and so simple. We believe that technology is at its very best, at its most empowering, when it simply disappears. Farkında mısınız bilmiyorum ama özellikle akıllı telefon pazarında büyük paya sahip olan üreticiler birbirine ciddi manada benzemeye başladı ve artık çok fazla kayda değer yenilikler de getiremediklerini düşünüyorum. Akıllı telefon pazarının ekonomik verilerinde gerçekten büyük bir kısmını oluşturmasından dolayı pazarlama stratejisi olarak gelişmeleri gerçekten yavaşlattılar. Küçüklüğümden beri teknolojiyi takip eden ve 2 yıldır da editör olarak içinde bulunduğumu düşündüğümde iPhone 5S çıktığı dönemde hem beni hem de bence tüm teknoloji severleri oldukça heyecanlandırmıştı. Bunların en büyük sebeplerinden biri kamera ve performans tarafıydı. 2013 yılında tanıtılan iPhone 5S şu anda 9 yaşına basmış durumda. 2022 yılında iPhone 5S bizlere nasıl bir deneyim sunuyor? Buna çok yakından bakacağız ama bana destek vermek için alt taraftan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Dostlar, iPhone 5S çıktığı senenin kamera ve performans anlamıyla gerçekten ötesinde bir cihazdı. Galaxy S4 gibi modeller bu cihaza rakip olarak gösteriliyordu ancak şu anda o cihazların esamesi okunmuyor diyebiliriz. iPhone 5S halen ikinci elde de rağbet gören bir model olmasına rağmen pek çok standart ihtiyacımızda şu an için görebilecek düzeyde diyebilirim. Bunun en büyük sebebi o dönemde gerçekten tam anlamıyla bir devrim niteliğinde olan 64 mimariye sahip olan ilk mobil işlemci olan Apple A7 çipi beraberinde getirmesi. O dönemde çıkan Galaxy S4, LG G2 gibi rakiplerine performans konusunda çok büyük bir fark atmıştı. Bunun dışında Steve Jobs'ın son projelerinden olan iPhone 5S bu köşeli tasarımıyla gerçekten elegant bir yapıya sahip. Yıllar sonra iPhone 5S'i 3 haftadır ciddi bir şekilde deneyimliyorum. İsterseniz telefon bakış açısında iPhone 5S'e biraz daha derinlemesine bakalım. iPhone 5S tasarım konusunda gerçekten halen premium bir cihaz olduğunu bize hissettiren, bunun yanında malzeme kalitesiyle de metal kasasıyla gerçekten güven veren bir yapıya sahip olduğunu da belirtmem gerekiyor. Tek elle kullanım olarak da çok kolay kontrol edilebilen, avuç içine sığan bir cihaz da diyebilirim. Açıkçası elimdeki bu Silver modelini çok sevdiğimi söyleyemem. iPhone 5S özellikle Gold kasasıyla beraber ciddi anlamda farklı bir seviyede. iPhone 5S'in Gold modeli telefonun dışında bir aksesuar, mücevhermiş gibi de hissettiriyor. Ön tarafta ise 4 inç gibi o dönemin ve şu an içinde en küçük yapıya sahip olduğunu da söylemem gerekiyor. Ayrıca burada düşük bir çözünürlük var gibi gözükebilir ancak Apple'ın Retina olarak adlandırdığı bu panel 326 ppi piksel yoğunluğuyla birlikte görüntüler oldukça net ve keskin diyebilirim. Tabii ki bu cihazı günümüzdeki telefonlarla karşılaştırmak çok doğru olmaz. Ancak yine de bir şeyler izlerken olsun, telefonu kullanırken renkler gayet canlı, parlaklık da gün içinde olmasa da en azından günlük kullanımda kapalı ortamlarda fazlasıyla yeterli geliyor. Bu ikonik tasarımın olmazsa olmazı Home tuşu ve Touch ID sensörü diyebiliriz. Burada birinci nesil bir sensörden bahsediyorum ama günümüzün giriş seviyesi cihazlarından dahi daha hızlı bir şekilde çalıştığını da söylemem gerekiyor. 9 yıllık aradan sonra hiçbir şekilde algılamama veya stabilitede bozulma gibi sorunlarla da karşılaşmıyoruz. Parmağımızı dokundurup yaklaşık yarım saniye bekleyince kilidimiz açılıyor ve ek olarak akıllı telefon dünyasında ilk parmak izi okumayı bizlere sunan telefonların da başında geliyor. Bu kadar uzun yılın ardından da halen sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor olması da gerçekten önemli. Şimdi kameradan bahsedersek arka tarafta tekli bir kamerayı, yani 8 megapiksel f2.2 diyaframa sahip olan AIS'i de destekleyen 2013'e göre çok başarılı bir kamera ile karşı karşıyayız. Işığı doğru bir şekilde aldığımız zaman elde etmiş olduğumuz kareler halen tatmin edici düzeyde diyebilirim. Renkleri doğru verebilmesi, kontrast oranları açısından da böylesine yıllanmış bir cihaza göre ben çok ama çok başarılı buldum. Gece çekimlerinde bu telefondan hiçbir şey beklemeyin ama onun haricinde gerçekten genel fotoğraf kalitesini beğendiğimi söyleyebilirim. Video tarafında Full HD 30 fps videolar çekebiliyoruz. Tabii ki optik imaj sabitleyici yok. Video kalitesi yine de güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Fakat titreşimleri tabii ki de engellemekte bayağı zorlanıyor. AIS var ancak
ancak gerçekten iyi bir şekilde çalıştığını söyleyemem. Ek olarak ön kameramızda 1.2 megapiksel sadece 720p HD videolar çekebilen bir kamera. Slow motion özelliği de cihazımızda mevcut. Genel kamera deneyimi çıktığı yıla göre fazlasıyla tatmin edici düzeyde diyebilirim. Şimdi kameradan yonga kısmına geçersek iPhone 5s'te devrim niteliğinde olan 64 bit mimariyle Apple A7 çipinden gücünü alıyor ve 1 GB RAM'in de bu cihaza eşlik ettiğini söyleyeyim. Buradaki 1 GB RAM günlük kullanımda halen bizi kesinlikle üzmüyor. Menü geçişleri olsun, uygulama açılış hızları 9 yıllık bir cihaza oranla çok performanslı diyebilirim. Bunun dışında Geekbench 5'te bir test yaptığımızda da tek çekirdekte 249, çoklu çekirdekte ise 424 puan almayı başarıyor. PUBG gibi oyunları maalesef ki oynayamıyoruz ancak Critical Ops gibi çok popüler olmayan ancak CSGO benzeri yine yüksek grafikleri olan bir oyunda halen güncellemeleri almaya devam ediyor ve performansı da görmüş olduğunuz gibi oynanabilirlik düzeyi akıcı düzeyde diyebilirim. FPS dropları nadir olarak girse de 1 GB RAM'e Apple A7 çipi oranla keyifli bir deneyim verdiğini söylemem gerekiyor. Bunun dışında Mortal Kombat X gibi yüksek grafikli oyunlarda da güzel bir performansı bizlere sunabiliyor. Bunların en büyük sebebi iOS'in başarılı optimizasyonundan kaynaklanıyor. Halen pek çok farklı oyunda iPhone 5s şaşırtıcı bir deneyime sahip. Batarya tarafına baktığımızda ise bu cihazın en büyük dezavantajı kronik sorun olan bataryası. 1560 mAh batarya ve herhangi bir hızlı şarj desteğimiz bulunmuyor. Batarya performansı özellikle mobil veriyi açtığınızda içindeki pili değiştirmediğinizde düşünürsem 3 saat maksimum bir kullanım ömrü sunabiliyor. Eğer güçlendirilmiş bir batarya alırsanız bu sürelerin çok daha üstüne çıkabilirsiniz ancak şu an için batarya performansı hiçbir şekilde yeterli değil. Eğer çok fazla sosyal medya uygulamalarını ve de oyunları da oynamıyorsanız en azından akşama kadar idare edebilecektir. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 4, Bluetooth 4.0 teknolojisini görürken ek olarak hoparlör kısmında mono bir hoparlörümüz bulunuyor. Ses yüksekliği yeterli, kalitesi de orta düzey diyebilirim. Ayrıca hoparlörün yan tarafında da 3.5 mm jack girişimiz bulunuyor. Bu da gerçekten önemli detaylar arasında. Tabii ki suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığın olmadığını da söyleyeyim. Ve son olarak da iPhone 5s'in genel değerlendirmesini birlikte yapalım. Dostlar, iPhone 5s'i 2022 şartlarında değerlendirirsek yedek telefon olarak kullanılabilecekken güçlendirilmiş bir batarya alırsanız da en azından 1,5-2 güne kadar da bir batarya performansı sunabilecek durumda. Aynı zamanda gündelik kullanım içinde yani sosyal medya uygulamaları içinde halen performanslı bir şekilde çalıştırabilen bir cihaz diyebilirim. İkinci elde de 400 ile 700 TL arasında cihazın orijinalliğine göre kasa temizliğine bağlı olarak fiyatları değişebiliyor. Dostlar, iPhone 5s ile ilgili değinmem gereken bence en önemli nokta, bu cihaz benim 3. akıllı telefonumdu. Yani o zamanlar nasıl bir deneyim verdiyse şu anda da hemen hemen benzer hissettirdiğini söyleyebilirim. Yani aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bir yavaşlama, eskiye nazaran bir performans kaybıyla karşılaşmadım. Tabii ki içinde güncel iOS sürümünü barındırmıyor. iOS 12.4.1'de kalmış bir cihazdan bahsediyoruz. Buna rağmen halen güncel uygulamaları kasma donma olmadan çalıştırabilen ve aynı zamanda oyun tarafında da 9 yıllık bir cihaza oranla mükemmel bir deneyim veren bir cihazla karşı karşıyayız. Steve Jobs'un son imzası olan bu serinin günümüz teknolojisine de yön verdiğini söyleyebilirim. Çünkü artık Apple'ı takip eden diğer firmalarda köşeli sert tasarımlara geçmeye başladı. iPhone 5s akıllı telefon piyasasını bambaşka bir evrene çevirdi. Evet dostlar, iPhone 5s ile ilgili genel olarak aktarabileceklerim, deneyimlerim bunlardı diyebilirim. Sizce bu tarz nostalji içeriklerine devam edelim mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum ve bu tarz içeriklere destek vermek için de videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.